Doğanın ilkelerini anlayarak sadece insanın değil, bitkilerin, hayvanların, tohumların, nehirlerin, dağların, toprağın da bir ruhu olduğunu anımsamalıyız. Küresel anlamda ihtiyaç duyduğumuz dönüşüm noktası esasen burada. That glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. Not really, but Not really? I know it wouldn't hurt me. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. You're a complete jerk. Tohumlar, bu dünyada yaşayan tüm canlıların en temel gereksinimlerinden biri olan besin zincirinin ilk halkası. Tarım devriminden bu yana, yani son 10 bin yıldır insanlar, çiftçiler ve topluluklar tarafından mülkiyet fikrinden tamamıyla uzak bir şekilde ortak alanlarının bir parçası olarak kullanıldılar, ekildiler, üretildiler, çoğaltıldılar ve dağıtıldılar. Ama diğer yandan hibrit tohumlara baktığımızda hibrit tohumlar yakın akraba olmayan iki türün laboratuvar ortamında döllenmesi sonucuyla oluşan tohumlar. Bir sene için o tohumu üretip ondan meyvesini alıyorsunuz ve ondan sonra tohumlarını tekrar saklayıp bir sene sonra ektiğinizde o tohumlar meyveye durmuyor. Bu tohumu satan zirai şirketler aynı zamanda o spesifik olarak üretilmiş tohumun zararlılarla mücadele için ihtiyaç duyduğu her tür kimyasalı da beraberinde satıyor. Dolayısıyla çiftçi ona gittiği zaman sadece tohumu almıyor, aynı zamanda kimyasalı ve suni gübresini de bir paket olarak ondan alıyor. İnsanoğlunun yani artan popülasyonuyla bu artan popülasyonun nasıl acaba beslenebileceği, acaba açlık sorunu çeker miyiz gibi bir savla ortaya atılan bu fikir ne yazık ki bizim çok büyük bedeller ödememize sebebiyet verdi. Tabii normal süresinde, kendiliğinden yetişen sürede ve miktarda ürün insanlara yetmiyor. Aynı araziden 5 ton yerine 25 ton ürün elde etmek zorunda kalacaksın ve daha kısa sürede. Monokültür çok büyük bir araziye, büyük arazilere tek tip ürünün ekilmesi. Mesela düşünün 5 hektara sadece bir cins tür mısır ekiyorsunuz. Bunun gibi. Kimyasal gübreleme, ilaç benzeri müdahalelerle hem ürünleri daha kısa sürede hem de herhangi bir leke veya dış etkilere maruz kalmadan yetişmesini sağlayıp daha kısa sürede daha çok ürün almaya yönelince
maalesef doğayı kirletiyoruz. Sadece topraktaki besin miktarlarını azaltmıyor. Aynı zamanda bu tür üretimin ihtiyaç duyduğu suni gübreler, kimyasal içeren her tür zirai ilaçları da sistemin içerisine entegre ediyor. Dolayısıyla bu hem bizim besinimizi, hem toprağımızı, hem de bütün su kaynaklarımızı zehirliyor. Canlıları da öldürüyoruz. Yani kimyasal maddeler kullanıldığı için. Ne insan sağlığına da zararlı ürünler oluyor bunların içinde. Keza canlılar, kuşlar, arılar, karıncaların ölmesi de kimyasal maddelerin tarım ürünlerinde kullanılmasından kaynaklanıyor. Herhangi bir atıyorum fasulyeye gelen herhangi bir bitki biti, onun zararlısı olarak görülen, onu o bitkiden uzaklaştırabilmek için bir tür zararlıyla mücadele ilacı, kimyasalı var diyelim ki. Onu biz o tarlaya uyguladığımızda bir türün devamlılığını, soyunu kurutuyoruz. Çok ürün almak için üretici maalesef topraklarına bilinçsizce kimyasal gübre atıyor. Dolayısıyla bunların arınması, toprakların kimyasal zehirlerden temizlenmesi de uzun bir zaman alacak. Bu nedenle doğal ekolojik tarımın desteklenmesi lazım. Üreticiden başlayarak tüketiciye, pazarlamaya kadar desteklenmesi lazım. Çiftçiler bu küresel sistem içerisinde bu ticari büyük şirketlerle rekabet edebilme güçleri olmayan bir kesim olduğu için kendi istedikleri için değil, mecbur kalarak bu sistemin içerisinde bir parça bulmaya yollanmak zorunda kaldılar. Sence bir ümit var mı yoksa hep daha da kötüye mi gidecek? Çok zor. Çünkü bu para kazanma hırsı, bu rekabet ve bu nüfus artışı olduğu sürece insanların ileride daha kötü, zehirli tarım ürünlerini yiyebileceğini düşünüyorum maalesef. Önce aşçılıkla uğraşıyorduk. Ondan sonra kendiliğinden şeye dönüştü. Doğal tarıma dönüştü yani. Nasıl oldu o hikaye? Bodrum'da kendi akrabamızda birisinin lokantası vardı. Orada aşçılık yaparken başka biriyle tarım yapacak olan bir insanla tanıştım. Hani demiş ki gel sen benim yanıma, benim bahçede çalış. Ben sana 600 lira maaş yerine 2000 lira maaş vereyim. Sigortanı da yapayım diyor. Onun yanına işe girdik biz. Zeytin dikti. Ondan sonra bahçe yaptırdı bize. Yani oteli var çünkü. Sebze yetiştireceğiz biz, otele satacağız. O insanla yaparken o ilaç verdiriyordu. Tabii otelde de yamuk istemedikleri için ilaç verdirmeye başladı bize. Biz bahçeye ilacı veriyoruz. Sinek geldi diye veriyoruz. 2 gün ya da 3 gün sonra gidiyoruz. Önce 10 tane sinek varsa 20 tane sinek oluyor. 1000 tane ise ilacı veriyorum, bitiyor ama ertesi hafta ilaç vermediğim zaman 2000 tane olduğunu keşfettim yani. Bir daha ilaç veriyoruz. Bir hafta sonra 30 tanesini. Bir daha ilaç veriyoruz ve 2 ay sonra başlıyor kurumaya. Karpuzla, kavunla, domatesle. O sıcakta zehire dayanamıyorlar herhalde. Yavaş yavaş kuruyorlar. Biz yemiyoruz artık. Biz orada yetiştiriyoruz, maaşımızı alıyoruz ya, biz kendimize diktiğimizi yiyoruz. Eve dikiyoruz mesela. Baktım ki ilaç çözüm değil yani. Sen bir haftada bir veriyorsun ama ilaç böcek daha çoğalıyor. Arkasından o yetmiyor. Bir haftada bu sefer 3 güne düşürmek zorunda kalıyorsun. Sonra bırakmaya karar verdik onda. Dedik böyle olmayacak. Hani ilaçlı gübreleri yetiştiriyorsun. Adam da bize bir de sat, sen bunun artanı da sat. Biz çok yetiştirdik, sat demeye başlıyor. Diyorum pazara götürüp de satamadık. Zehirli şeyi ben satmam dedi.
Utanıyor çünkü. Utansa da gece uyuyamıyorsun, huzursuzsun. Soruyor adam, bunda ilaç var mı? Yok diyorsun, yalan atıyorsun. Yalan atmaya vicdana el vermediğinden Oradan ayrıldım ben yani. Ayrıldım ve doğal tarım yapmaya karar verdim. ben dedi bu işi bırakacağım dedi. Kendim yapacağım. Bana dedi ki dedi ben bu kadar sebzeyi başkasına yetiştirdiysem dedi kendim de yetiştiririm dedi. Bıraktık. Biz kendi bahçemizi başladık işte. Ama pazarım yok, utanıyorum. Pazara çıkamıyorum yani. Utanıyorum. Fatma'da para yok. Diyor pazara götür diyor. Bağlıyor mesela şeyi, dereotunu bilmem kuzu bulan toprak gidiyor, gaz yaktır, şudur budur. İşte Cevdet abin pazara gidiyor. İlaçlı değil, gübreli değil. Bu sefer pazardaki insanlar niye yılık, niye yamuk, niye küçük demeye başlıyor. Karpuzlar küçük küçük oluyor, yamuk yamuk oluyor. Millet domatesler falan almıyorlar yani. İnci Hoca vardı mesela. İnci Hoca diyordu bu domates 3 liradan satacaksın. Ben 3 liradan aldım. Bak gelene 3 liradan satacaksın domates. Ama kimse 50 kuruştan bile alayım domates. Ben ne yapayım yani mecburen 50 kuruştan satıyorsun. Domates değerini bilmiyor insanlar. Değerini bilmiyor. Para kazanacağız, bize para lazım. Çocuklar okuyor. Çocuklara para yetmiyor. 10 liranın geri dönüyoruz. Eve dönüyoruz. Yani bir gün öyle, 2 gün öyle. Tabii başka yerde çalışmıyoruz. Bir mumcular pazarı zaten yetmiyor. Ben dedim ki ben ayrı bahçe yapayım bari dedim ben hani ilaçlı gübreli aldıysa insanlar alsın. Benden alsın hani ben söylerim de dedim ben. Cevdet abin de üzülüyor, çok üzülüyor. Öyle olunca çocuk oku diyoruz mecburen. Başka bir alternatif düşünmek gerekti. Ve dedim ki Esin'e yani bu böyle olmaz. Ben bırakıyorum. Pazara gidiyor. Soruyor. Cevdet abi diyor sen bugün niye üzgünsün diyor. Yani müşteriler soruyor buna. Ya diyor ben burada hiçbir şey satamıyorum. Bu işi bırakacağım hanımla oğlan hani ben tek başıma yapamam. Onunla ayrı bahçe yaparsa ben burada ne satacağım diyor. Hani ben ne yapabilirim diyor. Alıcı yok. Düşündüm yani bir gün Fatma evde yok. Çözüm aradım şimdi. Dedim ki yani bir şey düşünmem lazım. Üretecek bir insan var ama üretecek insan olduğu kadar da bunu garanti verecek insan lazım bana yani. O zaman onunla da biz sana kefil ol. Yani biz söz veriyoruz. Sen her ürettiğini alacağız. Biz o zaman sadece kara kılçık bulgur. Çok az ürün yapıyorduk bak. Tarhana, bulgur. Bir de sebze yetiştiriyoruz. Diyecek ki bana 10-15 kişi sen üret, ben de senin malını alacağım. Deyip de bana söz verirse insanlar tüketiciyle bir üye olayı yapayım diye düşündüm. Ve daha önce tanıştığım Beyhan Erdem'le de bunu ona mail olarak yeğenine gönderdik yani. Ben bilmiyordum o zaman tabii şeyi. O okur okumaz sahip çıktı yani. Dedi ki bu mükemmel bir şey. Bunu yapalım dedi yani bu üye sistemini hemen başlayalım dedi. Orada bir amca vardı. O dedi ki bu çiftçiye nasıl güveneceğiz? Yani şimdi başlarız buna bir ay sonra ya da bir sene sonra bırakırsa ne yapacağız falan dedi. Ben de dedim ki ben 10 sene olsa yine bırakmam. Şu anda kaç sene oldu? 10 sene geçti değil mi? 10 sene geçti yani. Hala devam ediyor. Pazardaki alışveriş sırasında da böyle bilinçsiz tüketici maalesef bir sürü var. Daha çok görünüşüne aldanırlar. Düzgün, fütursuz, artist gibi olan meyve sebzeyi tercih ederler. Dış görünüş olarak inanılmaz albeniler. İşte domatesler aynı büyüklükte, aynı parlaklıkta, aynı renklerde. Ya çok sert olur, hiç suyu olmaz ya da o içi oldukça şeydir, sudur. Ve lezzetine baktığımızda lezzetleri atılık tohumlar kadar
kokuları atalık tohumlar kadar zengin değil. Domatesi yerken böyle buram buram kokusu gelir ağzına, yerli domatesi. Isırırsın, onu ısırınca içindeki suyundan, tadından anlarsın. İnsana çok yeme iştahı veren nefis bir koku böldüğün zaman elinde verirdi. Ve o kokular, o tatlar o kadar müthiş ki. Yani bir taraftan tohumu biz kaybedince sadece yerel çeşitleri kaybetmiyoruz. Aynı zamanda bir bilgiyi, bir mirası, aynı zamanda bir kültürü, mutfak kültürünü, tatları, kokuları da kaybediyoruz. Biz tüketiciler olarak acaba nereden alışveriş yapıyoruz? Kimi destekliyoruz? Acaba büyük ticari şirketleri mi destekliyoruz? Ne yediğimize dikkat ediyor muyuz? Kimyasalından atalık tohumuna kadar. Topluluğun çiftçiyi desteklediği, dolayısıyla o çiftçinin artık çok sağlıklı bir şekilde hayatta kalabildiği, geleceğe dair umudunu kaybetmediği bir yaşamı mümkün kılmak bizim elimizde.